Merhaba arkadaşlar. Yeni bir SketchUp videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta dediğimiz üzere çalışma masaları çizimlerinden devam edecektik. Bunları geliştirecektik. Bunun üzerine konuşmuştuk. İsterseniz devam edelim. Öncelikle geçen hafta yaptığım çalışma masası burada duruyor. Ne demiştik? Buna destek ayakları ekleyeceğiz. E, Daha sonrasında altına bir raf yerleştireceğiz vesaire diye konuşmuştuk. Bu haftaki versiyonumuzda da destekli ayakları yerleştireceğiz. Aslında 2 çizim yapacağız. Bir tanesi, standart olan 1 metrelik ölçümüzü düzenleyeceğiz. Bir diğer işlemimizde, 6 ayaklı bir tane çalışma masası çizeceğiz diye konuşmuştuk. Bu da minimum aslında 2 metrelik çalışma masalarında oluyor. Bir tane de, 2 metrelik çalışma masası tasarlayacağız. O da 6 ayaklı olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şuradan ölçümü alıyorum. Zeminden 150 milimetre yukarıda olması gerekiyor. Destek ayağına, yani destek ayağı demeyelim, ayağı hatırlayacaksınız, ayarlanabilir ayağı 30 milimetre yapmıştık. Buradan aslında 120 milimetre yukarıya doğru gidiyorum. Tam şurası. Bizim destek ayağımız bu hizada olacak yani. Hemen tasarlayalım onu da. Yukarıdakini birebir kopyalayabiliriz aslında. Şuradakini. Şöyle yapalım. Bunun ölçüsünü değiştireceğiz tabii ki. Dediğim gibi geçen hafta bunların ölçüsü değişebilir. Biz bunu yine 40'a 40 yapmayacağız. 40'a 40 profilden yapmayalım. Eee, Ben 30 olsun istiyorum burayı. Daha sonra yine 30'a 30'luk bir profil olsun. Daha güzel olacaktır. İsterseniz dediğim gibi 40'a 40 da yapabilirsiniz. O sizin ürünü nasıl satmak istediğinize veya üretmek istediğinize bağlı olarak değişiyor. Şimdi 10 milimetre boşluğumuz kaldı. Şunu da 5'e 5 yapalım. Tam merkeze hizalayalım. Tamamdır. Şunu da silelim. Daha sonra bunu alıyorum. 90 derece çevirdim. Şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Buradan da 5 milimetre kaydırdım. Heh, evet. Şu anda çizimimizi tamamladık gibi görünüyor. Dediğim gibi bunu 40'a 40 da yapabilirsiniz. Bu tamamen eee, sizin ihtiyacınıza göre ayarlanabilir. Eee, Hemen bir diğer çizimimize geçelim. Onda demiştik ki minimum 2 metre olacak. Yani şu üstteki tablomuzu alalım, getirelim buraya. Şuradan 2 metreye ayarlayalım. Evet. Bunu bir explode edelim. Tekrar explode edelim. Tamamdır. Şu üstü seçmiyorum. Bunu kopyaladım. Geldim buraya. Şimdi burada geçen hafta yapmıştık bunu.
hem soldan hem de ön taraftan 10 milimetre kadar içeriye girmiştik. Aynısını burada da yapacağım. Şöyle 10 milimetre, böyle de 10 milimetre. Evet. Daha sonra bunu tekrardan kopyalıyorum ve buradaki ayağı siliyorum. Da var. Yine bunu da aldım. Ve böyle yerleştirdim. Şimdi bunu şu aradaki mesafeyi ölçelim ve tam merkeze alalım. Şu arayı ölçelim. 96. Bu da 40. 56 kalır. 28 milimetre aslında. Sağ tarafa taşıyabiliriz bunu. O zaman tam merkeze gelecektir. Evet. Aynı şekilde bu ikisini de taşıyalım. Daha sonra bunları uzatalım. Buradaki ayağı da unuttuk. Onu da taşıyalım. Okey. Bunları da uzattım. Evet. Eksik bir şey kaldı mı diye şöyle bir bakıyorum. Hayır. Çizimimiz tamamlandı. Hemen bunu da grup haline getiriyorum. Aynı şekilde bunu da yanına şöyle yerleştirelim. Evet. Ufak bir bilgi verelim tabii. Altı ayaklı çalışma masası dediğim gibi 2 metreden başlıyor. Yaklaşık 2 metre 80 santime kadar da gidiyor. Daha ufaklar için 4 ayak yetiyor zaten. Eee, evet arkadaşlar, çizimimiz bugün de bu şekilde oldu. Eee, bir sonraki çizimimizde alt tarafa masanın altına raf yerleştireceğiz. Bunun tekrardan 6 ayaklısını yapacağız. 2 raflısını yapacağız. Böyle böyle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dosyaları tekrardan paylaşacağım zaten. Hem kullanıp hem de pratik yapmak için size bir destek olacağını düşünüyorum. Kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.